Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel incili çeyizlik 2 şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde mavi ve beyaz olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerimiz hanımlar 3 numara, artık misinalı şişlere kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Bu şekilde misinalı şiş kullanacağım. Dileyen şöyle uzun 2 şiş de kullanabilir. Patiğimde hanımlar şu şekilde dal inciler satılıyor ya, şu şekilde. Böyle dal incilerden kullandım. Sizler elinizde hangi renk inci varsa, hangi renk ip varsa o şekilde patiğinizi yapabilirsiniz. Hani bu en küçük boyun bir büyüğü oluyor. Hani ölçü soruluyor ama milimi falan. Çok da bir incilerden anlamadığım için pek incili patik yapmıyorum, o yüzden. Anlamadığım için hemen söyleyeyim, en küçük incinin bir boy büyüğü oluyormuş bu. Hemen modelimi göstereceğim. İşte patiğimiz bu şekilde hanımlar. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok zarif bir patik oldu. Hiçbir yerinde dikişimiz yok. Baştan sona haroşa örgü uygulaması yaptım. Sadece patiğimin şu bilek bölümünde 2 düz 2 ters lastik uygulaması yaptım. Kalan bölümler dediğim gibi haroşa. İncileri çok yakıştı. Çeyiz içinde çok uygun, şıkır şıkır harika bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimi şöyle kenara bırakıyorum. Hanımlar, patiğimize şu bölümden başlıyoruz. Kenar bölümünden. Ardından üst bölümünü yapıyoruz. Bilek bölümünü, tabanını ve topuğunu yaparak patiğimizi bitiriyoruz. Patiğimize 90 ilmek olarak başlayacağız hanımlar. Mavi ipim ile başlayacağım. İpimin ucunda şöyle ortalama 1 metre kadar bir tam hesaplamadım ama ip bırakıyorum. Normal 90 adet ilmeğimi bu şekilde atıyorum hanımlar. Bakın, şu birinci ilmeğim, şu ikinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6 ilmeğimizi attık bile. Bu şekilde toplamda 90 ilmek atalım gelelim. Evet hanımlar, toplamda 90 ilmeğimi attım geldim. Bu aşamada başlangıç ipimizin ucunda bir miktarda ipimiz kaldı. Bunu kesmeyelim hanımlar. Taban yaparken yine bu ipi kullanacağız. Şöyle sarıyorum elime dolaşmasın diye. Şöyle burada bırakıyorum. Şimdi bu bölümde haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu aşamada hanımlar ilk ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Haroşalarımızı öreceğiz. Düz örgü örerek haroşalarımı yapıyorum hanımlar. Bakın, sırasıyla ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bu şekilde. Bakın, düz örgü uygulaması yapıyorum. Böyle. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde düz olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm geldim. Şimdi şöyle geri dönüyoruz, ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıçtaki şu ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu aşamada yine haroşalara devam edeceğiz hanımlar. Yine ilmeklerimizi düz olarak öreceğim. Haroşalarımıza mavi ipimizle devam edeceğiz. Artırmaya da eksiltme yok. 90 ilmek üzerinden patiğimizi örüyoruz. Şöyle baktığımız anda hanımlar ön yüzdeyiz. Burada şöyle bir diş haroşamız oluştu bile. Bakın, bir tane haroşamız var. Bu bölümde hanımlar mavi ipimiz ile şu kısımda toplamda 5 diş haroşa olana kadar örmemiz gerekiyor mavi ile. Şimdi bu bölümde 5 diş haroşamız olana kadar örelim. Tekrar bu ön yüzde buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, bakın burada 5 diş haroşam olana kadar ördüm. Yeniden ön yüzdeyim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu aşamada şöyle ölçüyü de size vermek istiyorum. Şöyle 5 diş haroşa toplamda şöyle 2 santim hanımlar. Bir de şöyle boydan ölçelim, ne kadar olmuş. Şöyle ölçü vererek 34,5 santimde, bakın şu kenardan iyice ölçüyü tam alayım. Evet, 34,5 santimde bu şekilde boyumuz var. Şimdi hanımlar, bu aşamada bir diş haroşada beyaz ile yapacağız. Şimdi beyaz ipimi ekleyeceğim buraya. Şöyle şişimin diğer ucunu alayım. Dediğim gibi misinalı şişlerle şu anda savaş veriyorum, bir bilseniz. Beyaz ipimizi ekleyeceğiz hanımlar. Şöyle ilk ilmeğimi artık beyaz ile örerek başlayacağım. Şöyle haroşalarımızı
haroşamızı beyaz ile yapacağız. Bir diş haroşa öreceğiz hanımlar. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra beyaz ipimin ucunu şöyle yine kendisine bağlayayım. Burası sökülüp açılmasın. Yine ilmeklerimi mavi ipim beklesin burada. Beyaz ile düz yani haroşa olacak şekilde şöyle öreceğim. İpimin ucunu da şöyle gizleyeyim. Bu şekilde. Yine beyaz ile haroşamızı böyle öreceğiz hanımlar. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar beyaz ipimiz ile haroşa olacak şekilde örelim gelelim. Sıra sonuna kadar gördüğünüz gibi ilmeklerimi ördüm hanımlar beyaz ipim ile. Tekrardan şöyle geri dönüyorum. Bu aşamada yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzdeyim. Yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şöyle ön yüze baktığımız anda hanımlar bakın beyaz ile buraya bir diş haroşamız oluştu. Şimdi de ilmeklerimizi yine arka yüzde haroşa olacak şekilde sıra sonuna kadar beyaz ipimiz ile örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi beyaz ipimle ördüm. Bakın ön yüzdeyim. Şimdi ön yüzde bir diş beyaz ile haroşamız oluştu. Patiğimizin şu bölümünde bakın bir diş beyaz haroşamızı yaptık. Şimdi tekrar mavi ile haroşa yapacağız hanımlar. Beyaz ipimi burada bırakıyorum. İlmeklerimi bu defa mavi ile öreceğim. İp geçişi olduğu için yine ilk ilmeğimi örerek başladım. İlmeklerimi bu defa mavi ile öreceğim. Ön yüzde ve arka yüzde düz örgü örünce ön yüzde bir diş haroşamız düşüyor hanımlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi renkli ipimizle öreceğiz. Arka yüzde yine düz olarak örüp ön yüze geleceğiz. Sonra tekrar ip değişikliği yapacağız. Bir diş haroşada yine tekrardan beyaz ipimizle öreceğiz. Beyaz ipimizle buradaki diş haroşa olacak. Beyazdan sonra hanımlar bu defa bir diş haroşada mavi ile yapacağız. Bir tane beyaz, bir tane mavi, bir tane beyaz, bir tane mavi. Bu şekilde haroşalarımızı tamamlayalım gelelim hanımlar. Ardından birlikte patiğimizin bu üst bölümüne başlayalım. Evet hanımlar, bu bölümdeki bakın haroşalarımı ördüm geldim. Bir beyaz, bir mavi, bir beyaz, bir mavi olacak şekilde. Bu bölümde hanımlar bakın beyaz ipimi kestim, şuraya düğümledim. Bu aşamada bu kenardaki burası orta kısım, tam bu orta kısım 2 ilmek ile başlıyor. 2 ilmek ile başlatacağız hanımlar orta kısmı. Bu aşamada hanımlar şişimizde 90 ilmek vardı. 2 ilmek tam ortaya ayırınca 88 ilmek kalıyor. 88'i de iki yana eşit olarak paylaştırınca yanlara 44'er ilmek düşüyor. Bu aşamada mavi ipimiz şurada bekleyecek. 44 ilmeğimi şöyle sağ şişime örmeden aktaracağım. Şu 2, 3, 4, şöyle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44 ilmeğimi şu sağ kenara aldım. Orta kısım 2 ilmek beyaz ile başlayacak. Bu aşamada bu incilerimizi de ipimize takacağız hanımlar. Ben bu patiğimde toplamda şu incileri sayacak olursak toplam inci sayısı 100. 100 inci bu patiğime kullandım. Buraya da 100 inci beyaz ipime takacağım. Yani 2 patiğe 200 tane inci gidiyor. Dediğim gibi ben şöyle dal olan incilerden kullandım. Hani bazı dallarda inci sayısı fazla olurken bazılarında az olabiliyor. Bir dal inci yeter mi yetmez mi? Bu yüzden tam bilemiyorum, saymanız gerekiyor. Bir dalda ortalama 200 tane inciniz olması gerekiyor patiğinizi tamamlayabilmeniz için. Bu aşamada hanımlar şöyle yapacağım. Hemen şu bölümü keseyim. İnciyi ipe nasıl aktardığımı da size göstereceğim. Şu bölümü şöyle kestim. Şu ipimin ucunu şöyle beyaz ipime bağlayacağım hanımlar. Şöyle beyaz ipimin kenarına şu ipimi bağlıyorum. Bakın incili olan, inci takılı olan ipimi şöyle sıkıca bağladım. Buraya 100 tane inci aktaracağım hanımlar şöyle bakın. Şu birinci incim, 2 böyle sayarak inci aktaracağız. Şu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, üçünü daha aktardım 20. Bu şekilde
ipimize 100 tane incimizi aktaralım gelelim. Evet hanımlar, toplamda 100 tane incimi ipime aktardım geldim. Şimdi bu sol kenara, sağ kenara 44 ilmek ayırmıştık. Şimdi buraya 2 ilmek beyaz ile öreceğim. Şu birinci ilmeğim. Normal haroşaya yine devam ediyoruz. Şu da ikinci ilmeğim. 2 ilmeğimi ördükten sonra yine beyaz ipimin ucunu şurada kendine bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin. Saydığımız anda hanımlar bu sol kenarda da 44 ilmeğimiz kalıyor. 2 ilmek ördükten sonra geri dönüyorum. Şu an arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım hanımlar. İkinci ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. Bakın ipim karşıda, karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi normal düz, yani haroşa olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Şu an yine ön yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Şimdi artık yanlardan ilmekler kesmeye başlayacağız hanımlar. İkinci ilmeğimi ördükten sonra bu şişimdeki 2 ilmeğimi, bakın ön yüzdeyim, İkisini birlikte beyaz ipimle düz olarak keserek ördüm. Geri dönüyorum. Şu an arka yüzdeyim. Arka yüzde incilerimizi bırakacağız hanımlar artık. Önce şuraya bir tane incimi hazırlayayım. Şöyle arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmekten sonra incimi, bakın şu anda arka yüzdeyim, ön yüze incimi bıraktım. Yanına bir ilmek beyazımı ördüm. Yine düz olarak ördüm. İncimi ön yüzde bıraktım. Haroşayı ters örenler hanımlar ön yüzde bırakıyorlar bu incileri, ters örenler. Öyle bir denedim. O şekilde haroşayı ters örenler incileri ön yüzde bırakıyorlar. Benim gibi haroşayı düz örenler böyle arka yüzdeyken inciyi karşı tarafa bırakıyorlar. Şimdi buradan da kesim yapacağım. Arka yüzde olduğum için buradaki 2 mavi ilmeğimi de tersten kesiyorum. Bakın 2 mavi ilmeğimi aldım. Beyaz ipimle tersten keserek ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın orta kısımdaki beyazları öreceğim. İkinciyi örüyorum. Üçüncü beyaz ilmeğim. Şu da dördüncü. Ardından yine şişimden 2 tane maviyi, ön yüzdeyim şu anda. Beyaz ipimle yine keserek örüyorum. Bakın hanımlar, her bir diş haroşada bir inci kuracağız. İncilerimiz arasında bir diş haroşamız var. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde yine incimi kurmayacağım. Öncelikle yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sıra inci kurarken bir sıra inci kurulumu yapmıyoruz yani. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5. Beyazlarımı ördükten sonra arka yüzde tersten kesim yapıyoruz. Hemen şişimdeki 2 tane mavi ilmeği alıyorum. İkisini birlikte tersten kesiyorum. Şimdi geri döndüm, ön yüzdeyim. Ön yüzde yine ilmeklerimi, bakın şu mavi ipimiz burada beklesin. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki beyaz ilmeklerimi öreceğim öncelikle. Ardından şişimden 2 tane mavi ilmeğimi yine keserek örüyorum. Ön yüzde düzden kesim yapıyoruz. Arka yüzde tersten kesim. Bakın ilk incimizden sonra burada bir diş haroşamız oluştu. Burada gördüğünüz gibi. Arka yüzde tekrar incilerimizi kuracağız. İlk sırada hanımlar bir tane inci yapmıştık. İkincisinde 3 tane yapacağız. Üçüncüsünde 5 tane. İkişer ikişer inci sayıları artarak gidecek hanımlar. Bu şekilde. Şimdi bu defa 3 tane incimi hazırlıyorum. Şöyle yakınlaştırdım. Şöyle şu 3 tane incim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Her defasında ilkini alıyoruz, ikinciyi örüyoruz. Sonra bir tane inci bırakıyoruz. 2 ilmek örüyoruz. Bakın ikinci incimi bıraktım. 1, 2 ilmek ördüm. Üçüncü incimi bıraktım. Hemen yanında bir beyazım var. Beyazımı beyaz ile düz ördüm. Hemen yanındaki 2 mavi ilmeğimi de tersten keserek örüyorum. Bakın burada üçlü incimiz oldu. Kesimlerden sonra geri dönüyoruz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle orta kısımdaki beyaz ilmeklerimi öreceğim. Bakın buradaki beyazımı da ördüm. Tekrar şişimden ön yüzdeyim. 2 tane mavi ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Mavi ilmekleri ikişer ikişer kesiyoruz hanımlar. Şöyle incilerimi biraz geri doğru ittim. Kesim yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir önceki sırada inci yapmıştık. Bu sıramızda bakın inci yapmıyoruz. Arka yüzde ilmekleri normal haroşa olarak örüyoruz. Sonuncu beyaz ilmeğimi de ördükten sonra bakın arka yüzdeyim. Tekrar şişimden 2 adet mavi ilmeğimi tersten keserek ördüm.
Yeniden geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bakın incimizden sonra bir diş haroşamız yine oluştu. Ön yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Arka yüzde tekrar incilerimizi kuracağız. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki beyazlarımı örüyorum yine. Bakın sonuncu beyazımı da yine ördüm. Şişimden 2 adet mavi ilmeğimi yine keserek örüyorum. Geri döndüm. Bir önceki sırada 3 tane inci kurmuştuk. İnci sayısı 2 tane daha artacak. Bu defa 5 inci yapacağız hanımlar. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeği ördükten sonra tekrar incilerimize başlıyoruz. Bir tane inci bıraktım. 2 ilmek düz örüyorum. Bir tane inci önde bıraktım. 2 ilmek düz örüyorum. Bakın 3. incimi bıraktım önde. 2 ilmek düz örüyorum. 3. incimi bıraktım. 2 ilmek düz örüyorum. Şu 5. incim. 5. incimi bıraktım. Bir tane beyazımı düz ördüm. Hemen yandan 2 tane maviyi arka yüzdeyim. Tersten keserek örüyorum hanımlar. Bu şekilde. 5 tane incimizi yapmış olduk. Şimdi geri dönüyorum tekrar. Ön yüzdeyiz yine. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle orta kısımdaki beyaz ilmeklerimi öreceğim. Sonuncu beyazımı da ördükten sonra hemen yandan 2 mavi ilmeğimi keserek örüyorum. Tekrar geri döndüm. Bir önceki sırada inci yapmıştık. Bu sırada inci kurmuyoruz. Bakın ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki beyaz ilmeklerimi öreceğim öncelikle. Bakın sonuncu beyazımı da ördükten sonra şişimden arka yüzdeyim. 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Şimdi de ön yüzdeyim. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki beyaz ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum hanımlar. Şöyle incilerimizi biraz uzaklaştıracağım. Sonuncu ilmeğimi de yine beyaz ile ördüm. Ardından ön yüzeyim. Şişimden 2 adet mavi ilmeğimi keserek örüyorum. Bakın buradaki incimden sonra bir diş haroşam oluştu. Tekrardan arka yüzde incilerimi kuracağım hanımlar. Bir önceki sırada 5 inci kurmuştuk. Şimdi 7 tane inci bırakacağız. Sonrakinde 9, sonrakinde 11, böyle ikişer ikişer inci sayıları artacak. Devamlı olarak incileri şöyle kuracağız hanımlar. İlkini örmeden alacağız. İkinci ilmekten sonra inci bırakmaya başlayacağız. Bakın öne bir tane inci bıraktım. 2 ilmek örüyorum. İkinci incimi bıraktım. 2 ilmek örüyorum. Üçüncü incimi bıraktım. 2 ilmek örüyorum. Dördüncü incimi bıraktım. 2 ilmek ördüm. Beşinci incimi bıraktım. 2 ilmek ördüm. 6. incimi bıraktım. 2 ilmek ördüm. 7. ve sonuncu incimi bıraktım. Bir tane beyazım var. Onu örüyorum. Ardından şişimden 2 tane mavi ilmeği tersten keserek örüyorum. Kesimlerden sonra geri döneceğiz hanımlar. İncilerimizi bu şekilde patiğimizin ön yüzünde bıraka gideceğiz. Tekrardan ön yüzdeyim. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine orta kısımdaki beyaz ilmeklerimi öreceğim öncelikle. Orta kısımdaki ilmek sayıları artarken kenarlardaki mavi ilmeklerimiz de azalıyor böylece. Bakın sonuncu ilmeğimi de yine beyaz ile ördüm. Ardından hemen şişimden 2 adet ilmeği yine keserek orta kısma ekledim. Geri dönüyorum. Bir önceki sırada arka yüzde inci yapmıştık hanımlar. Bu sıramızda inci yapmayacağız. Ben şöyle düzelteyim. İlmeklerimizi normal haroşa olarak öreceğiz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Beyaz ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. İnciler arasında bir diş haroşamız oluyor böylece. Bir sırada inci kurulumu yaparken bir diğer sırada ilmekleri haroşa örüyoruz. Bu sırada haroşalarımızı yapıyoruz. Bakın sonuncu beyaz ilmeğimi de ördüm. Arka yüzde olduğum için hemen yandan 2 tane mavi ilmeğimi tersten kesiyorum. Geri döndüm hanımlar. Bakın incilerden sonra bir diş haroşamız oluştu. Şimdi tekrardan ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Orta kısımdaki ilmeklerimi yine beyaz ipim ile öreceğim. Sonuncu beyaz ilmeğime kadar beyaz ipim ile öreceğim hanımlar. Bu şekilde. Bakın sonuncu beyazımı da ördüm. Tekrar 2 tane mavi ilmeğimi keserek örüyorum burada.
Şimdi geri dönüyoruz. Bir önceki sırada 7 tane inci yapmıştık. Bu sırada 9 olacak. Bakın 9 tane incimi şöyle yakınlaştırıyorum. Diğerlerini şöyle bir geri iteledim. Yine inci kurulumu aynı. İlkini örmeden alıyoruz. İkinci ilmeği ördükten sonra incilerimizi bırakmaya başlıyoruz. Bir tane inci bıraktım. 2 ilmek örüyorum. Bir inci daha bıraktım. 2 ilmek örüyorum. Bir inci daha bıraktım. 2 ilmek ördüm. Tekrar bir inci daha bırakıyorum. 2 tane ilmeğimi örüyorum. Bir inci bıraktım. 2 ilmek ördüm. Tekrar bir inci bıraktım. 2 ilmek ördüm. Bir inci bıraktım. 2 ilmek ördüm. Yeniden bir inci daha bıraktım. 2 ilmek ördüm. Sonuncu incimi bırakıyorum. Yanındaki bir beyazımı ördüm. Hemen ardından arka yüzdeyim. Yanındaki 2 maviyi de tersten kestim. Bu şekilde hanımlar incilerimizi oluşturuyoruz. Patiğimizin üzerine incilerimizi yerleştiriyoruz. Biz bu işleme hanımlar sağ ve sol tarafta, bakın şu sağ tarafta ve sol tarafta 4'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. 4'er tane mavi ilmek kalana kadar yanlardan kesimlere devam edeceğiz. Bu sırada en sonki incimizde toplamda sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En son sırada da 19 tane inci bırakmış oluyoruz hanımlar. Bu şekilde patiğimizin üst bölümünü, incilerimizi sizlere tarif ettiğim gibi yanlarda 4'er tane ilmeğimiz kalana kadar örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin bu üst bölümünü bakın sağ ve sol kenarda 4'er tane mavi ilmeğim kalana kadar ördüm geldim. Bu aşamada artık şöyle bu mavi ilmeğimi de yine sol şişime alacağım. İlmeklerimizin tamamını hanımlar bu aşamada artık mavi ipimizle öreceğiz. Şöyle başa geldim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şu ilk beyazımı da ördükten sonra artık beyaz ile işimiz kalmadı. Şöyle beyaz ipimin ucunu kesiyorum. Şurada mavime bağlayacağım. Şöyle şuraya 2 tane düğüm atıyorum. Beyazı da kaldırabiliriz hanımlar. Beyaz ip ile işimiz bu kadardı sadece. Şimdi ilmeklerimi normal hepsini, beyaz ilmeklerim dahil sıra sonuna kadar öreceğim. Normalde hanımlar şişimizde ilk başlangıçta 90 ilmeğimiz vardı. Üst bölümü yaparken kesimler yaptık. Böylece şişimizde toplam baştan sona ilmek sayısı 50 oldu. 50 ilmeğimiz kaldı şişimizde. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimi böyle düz olarak örüyorum. Bilek bölümüne geçtik hanımlar. Arka yüzde de lastik uygulamasını başlatacağız. Bakın buradaki 4 ilmeğimi de yine örüyorum. İlmeklerimizin tamamını ördük. Şimdi yapacağımız işlem şu. Yine bakın misinaları karıştırdım. Misinalarımı. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Patiğimizin boğaz kısmında 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapacağız bu bölümde. Bu aşamada yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi 2 düz 2 ters. Bakın 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz 2 ilmek ters. Bu şekilde örüyoruz hanımlar. 2 düz 2 ters. Tekrar 2 tersimi ördüm. 2 düz. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. Bu ilk sıramız hanımlar. Lastik örgüde ilk sıramız. Bir sıra böyle lastik örmüş oluyoruz. Arka yüzde başladık lastiğimize. Tekrardan 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters, 2 düz, 2 ters, sıra sonuna kadar 2 düz 2 ters olacak şekilde ilmeklerimizi böyle örüyoruz. Yeniden 2 düz ördüm. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters.
Son kenar ilmeğim de düz denk geldi. Düz olarak ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Bu lastikte ikinci sıramız oluyor. Arka yüzde ilk sıra ördük. Bu ikinci sıramız. Kenar ilmeğimi aldım. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın burada 2 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. 2 tersimi ters örüyorum. Şöyle. 2 düz ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Hem ön hem arka yüzde. Şu anda ön yüzdeyim. Lastiğimizin ikinci sırası bu. Çünkü arka yüzde ilk sıramızı yapmıştık. Ön yüzde bu ikinci sıramız. 2 sıra. Bu ikinci sıramızda da yine bakın ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 düz ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde. Bu şekilde hanımlar lastiğimizi yapacağız. Ben toplamda buraya 11 sıra ördüm. Dediğim gibi arka yüzde 1 sıra ördük. Ön yüzde 2. Arka yüzde tekrar öreceğiz. 3 olacak. Ön yüzde 4 olacak. Bu şekilde ben 11 sıra ördüm. Sizler dilerseniz 15 sıra yapabilirsiniz. Dilerseniz 9 sıra yapabilirsiniz. Tamamen bu lastik bölümü boğaz kısmını istediğiniz kadar uzatabilir ya da kısaltabilirsiniz. Şimdi hep birlikte artırma ya da eksiltme olmadan 50 ilmek üzerinden patiğimizin bu lastik kısmını örelim gelelim hanımlar, ardından birlikte kesimimizi yapacağız. Evet hanımlar, toplamda 11 sıra olacak şekilde bu boğaz kısmındaki lastiklerimi ördüm geldim. Şimdi kesim zamanı. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Hanımlar püf nokta şu: bu bölümde esnek bir kesim yapacağız. Bakın ilmeklerimi ikişer ikişer topluyorum. Gevşek bir kesim yapacağız. Sıkı kesim yaparsak şayet pati bu boğaz kısmına denk geldiği için ayağımız patiye girmez. Bu nedenle biraz esnek, şöyle gevşek bir kesimi yapalım. Hani gevşek derken çok da böyle sünük sünük yapmayalım. Yine bir esnek, şöyle. Bu şekilde ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak keselim. Şöyle. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını bu şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimizi kestik. Burada bir ilmeğim kaldı. Burası şöyle sıkı olsun diye 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Patiğimizin üst bölümünü bakın. Böylece bitirdik. Bilek bölümü gayet esnek. Ayağımız gayet rahat girer bu şekilde. Şimdi tabandan başlayarak bu ipimizi önce açalım. Tabanımızı öreceğiz. Şöyle ipimi öncelikle bir açıyorum. Şurada düğüm olmuş. Bu ipimizin ucuna tekrardan şu mavi ipimi bağlayacağım hanımlar. Tabanımızı öreceğiz. 90 ilmek olarak başlamıştık hanımlar patiğimize. Tekrar 90 ilmek başladığımız yerden 90 ilmek çıkaracağız. Şöyle hemen ilk başlangıç yerimiz burası. Bakın ipin geldiği yer. Buradan şöyle şişim ile girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Sırasıyla hanımlar şu başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkarıyoruz ön yüzden. Şöyle. Başlangıç yerinde ilmeğin 2 kanadına birden, bakın şuraya şöyle giriyorum, ilmek çıkartıyorum. Burada 3 ilmeğim oldu. Bakın sırasıyla. Başlangıç yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Şöyle. Tam olarak hanımlar şu bölümü yapıyoruz. Gördüğünüz gibi izi yeri bile belli değil. Bu şekilde. Kaç ilmeğimiz oldu burada? 3, 6, 7. Şöyle sırasıyla 8, 9, 10. Bu şekilde 10 ilmeğimizi çıkarttık bile. Şimdi diğer uca kadar, şuraya kadar toplamda 90 adet ilmeğimizi çıkartalım ve gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar toplamda şöyle 90 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Buraya da bir diş haroşamızın olması gerekiyor. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle diğer ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Ön yüze böylece bir diş haroşamız düşüyor hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimizi düz, yani haroşa olacak şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi normal haroşa olarak ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu aşamada patiğimizin burundan başlayarak şöyle tabanını örmeye başlayacağız. İlk etapta buruna 6 ilmek ayıracağız. 14 ilmek olana kadar yanlardan ilmek alarak artıracağız. 14 ilmek olarak tabanı tamamlayacağız. Önce 6 ilmek olarak ayıracağız demiştim. Şişimizde 90 ilmeğimiz var. 6 ilmek çıkartınca, hani orta kısımdaki, burun kısmındaki ilmekleri çıkartınca 90'dan 6'yı çıkarttık. Geriye 84 kalıyor. 84 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca yanlara 42'şer ilmek düşüyor. Öncelikle kenardan 42 ilmeğimi haroşa olacak şekilde örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ilmeğim, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Sağ kenardaki 42 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi burun kısmı içinde 6 ilmek daha öreceğim. 6 ilmek. Şu birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek de burun kısmı için ördüm. Saydığımızdan da şu anda şu sol kenarda da 42 ilmeğimiz kalıyor. 6 ilmek daha ördükten sonra geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımdaki ilmek 6 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Burun kısmındaki 6 ilmeği ördükten sonra tekrar geri dönüyorum. Şimdi yanlardan ilmekler alarak devam edeceğiz hanımlar. İpimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Orta kısımdaki 6 ilmeği ördükten sonra şişimden bir adet ilmeği örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 7 ilmeğimiz oldu. 7 ilmekten sonra geri dönüyorum. İpim karşıda. Orta kısımdaki 7 ilmeğimi öreceğim. Bakın yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi de diğer şişimden bir ilmeği örerek ortaya ekledim. Ortada böylece 8 ilmeğimiz oldu. 8 ilmekten sonra tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 8 ilmeğimi öreceğim hanımlar. 4, 5, 6, 7, 8. Şişimden bir ilmeği örerek ortaya ekledim. Bu defa ortada 9 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda. Öncelikle 9 ilmeğimi öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şişimden bir adet ilmeği örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. 14 olana kadar bu işleme devam edeceğiz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 10 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de örerek ortaya ekliyorum. Böylece ortada 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önce 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şişimden bir ilmeği örerek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 12 ilmeğimi öreceğim. Bakın 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek şişime örerek ekledim. Burada 13 ilmeğimiz oldu. Bakın burada oval bir görüntü oluştu burun kısmında. 13 ilmekten sonra geri döndüm. Son kez bir ilmek de diğer taraftan alacağız. 14 olacak. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şişimden bir ilmeği örerek ortaya ekledim. 14. Orta kısımda 14 ilmeğim oldu. Artık tabanımız 14 ilmek olarak kesilecek hanımlar. Yani artık yanlardan ilmek almayacağız. Kesme işlemlerini başlatacağız. Bu aşamada tabanımızda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani 13 ilmeği öreceğiz. 14. de kesim yapacağız. Bu aşamada her defasında saymaya da gerek yok. Taban ile yan ilmekler arasında bakın zaten şöyle ayrık bir görüntümüz var. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmeği örerken bakın şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. İpimiz karşıda ve yine ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Her defasında 13 ilmek öreceğiz. 14. de kesim yapacağız. İlmekleri saymaya da gerek yok. Bakın taban ile yan taraf arasında bir ayrık görüntü var. Bu taban bölümde son bir ilmek kalana kadar örelim hanımlar. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Yani 13 ilmeğimi örüyorum. Sonuncu yani 14. ilmeğimi örerken de kesim yapıyorum.
Bakın sonuncu ilmeğim burada. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar bu taban bölümünde son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yapacağımız işlem 14 ilmek üzerinden bu şekilde hanımlar. Kesimler yapıyoruz. Bakın tabanda son bir ilmek kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son bir ilmek kalana kadar öreceğim tabanımda. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döneceğiz. 14 ilmek olarak patiğimizin tabanını bu şekilde keseceğiz hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 14 ilmek kalacak. Şimdi hep birlikte sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar patiğimizin tabanını 14 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi keselim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 14 ilmek üzerinden ördüm geldim. Yanlardaki ilmeklerim bitti. Sadece şişimde tabanımda kullandığım 14 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimizin şu arka bölümünü yapacağız. Yine 14 ilmek üzerinden haroşaya devam edeceğiz. Öncelikle bu kısımda da yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. 14 ilmeğim vardı. 12 ilmeğimi örüyorum hanımlar. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Şişimde 13 ilmek kaldı. Bu aşamada artık ilmek sayıları az olduğu için müfinalı şişe gerek yok. Normal kısa şişlerle yapacağım. Bu aşamada son 2 ilmeği kesmiştim. Bakın ilk sıradaki kenar ilmek yerine gelerek bakın ilmeğin 2 kanadına birden girerek bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar 14 ilmeğim oluyor. Bu şekilde patiğimizin arka bölümü şu kenarlara eklenmiş oluyor. Geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Arka bölümde yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmekler çıkartıyoruz hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken dönüyoruz. Ön yüzde çıkartıyoruz. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğin 2 kanadına birden şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum buradan. Şöyle. Sonrasında yine diğer ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim sırasıyla. Haroşa yapıyoruz hanımlar bu bölümleri. Yine son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bir sonraki şöyle kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum yine. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim, ikisini keserek örüyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken dönüyorduk. Ön yüze çıkarıyorduk. Sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmek çıkartıyorum. Tekrar hanımlar burada 14 ilmeğimiz oluyor. Biz bu işleme şu lastik yaptığımız bölüme kadar, şu haroşalı bölümdeki son ilmek yerine kadar devam edeceğiz. Çünkü patiğimizin bu bölümünde de bilek bölümünde şurada bütünlük oluşsun diye buralarda da yine 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapacağız. Öncelikle bu haroşalı kenar ilmek yerine kadar, böyle haroşalı bölüme kadar, buraya kadar patiğimizin arka bölümünü yine haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, bu lastikli kenar ilmek yerlerine kadar patiğimin arka bölümünü haroşa olarak ördüm. En son bu ön yüzdeyim. Son 2 ilmeği kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeği kestim ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu aşamada yapacağımız işlem şöyle. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 düz 2 ters olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim. Yani lastik uygulaması yapacağız. Bakın şu ilk ilmeğimle birlikte ilk ilmeğim var. Yanına bir tane düz ördüm. Hemen 2 ters öreceğim. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. 2 tane düz örüyorum. 2 tane ters. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Düz denk geldiği için son 2 ilmeğimi düzden keserek ördüm. Yine bakın son 2 ilmek kalan son 2 ilmeği kestik. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzde sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmekleri yine gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın hemen yanında bir ters ilmeğim var. Ters örüyorum. 2 düz ilmeğimi düz örüyorum. 2 ters. 2 düz.
Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi 2 düz 2 ters lastik olacak şekilde öreceğim. 2 düz ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Ters denk geldiği için son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanına bir tane düz ördüm. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Son 2 ilmeğim düz denk geldi. Bakın düzden keserek örüyorum. Geri dönüyorum. Yine sıradaki kenar ilmek yerine girerek hemen şurası bakın. Buradan ilmek çıkartıyorum. Yanında bir ilmek tersim var. Ters ördüm. Yeniden 2 tane düz. 2 ters. 2 düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Son 2 ilmeğim ters denk geldi. Tersten keserek örüyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde hanımlar, gördüğünüz gibi bu arka bölümde de 2 düz 2 ters lastik uygulamasını yapıyoruz. Yine biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bakın şuraya ve şuraya gelene kadar devam edeceğiz hanımlar. Patiğimizin bu arka bölümünü bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin şu arka bölümünü, bu bölümünü 2 düz 2 ters lastik olacak şekilde tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Şurada da hanımlar en son boğazımızı kestiğimiz ipimiz kaldı. Şimdi yine ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak keseceğiz. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım. Hatta kesim yaparken şu ipimizin ucunda gizleyerek götürelim. Yine esnek bir kesim yapalım hanımlar. Şöyle ilmeklerimizi böyle sıkmadan esnek bir şekilde ikişer ikişer toplayalım. Şöyle ipimin üzerinden atlatarak hem de şu ipimizin ucunu buraya şöyle gizlemiş oluyoruz. En son küçük kalmış, artık gizlenmiyor. Bıraktım onu. Tamamını bu şekilde kesiyoruz ilmeklerimizin. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine aynı şekilde kestim. En son hanımlar, buraya kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye dibine şöyle sık iğne yöntemiyle şöyle batarak burayı şuraya düzlüyorum. En son bir tane de sıkı bir zincir çekip ipimi kestim. Hemen şu ipimizi gizleyelim hanımlar. Arkada böyle görünmesin. Şöyle düğümleyerek ilmek aralarından ucunu geçirerek şuralardan şöyle ipimizin ucunu gizliyorum. Patiğimiz bu şekilde. Şöyle. Şurada da minik bir ucumuz kalmıştı. Bu da böyle görünmesin. Şu aralardan bunu da gizleyelim. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Patiğimiz şekil olarak böyle haroşa örgü olduğu için bakın. Gayet esnek, ayağı saran, böyle açılan bir model. Bir de patiğimizi manken ayağımızda bakalım. Hemen şöyle ayağıma da giydireceğim. Manken ayağımda yine standart boyu, yani 37, 38, 39 numara için uyumlu. Bir de patiğimizi ayağımızda görelim. Çok güzel, zarif bir patik oldu hanımlar. Baştan sona gördüğünüz üzere 2 şiş ile yaptık. 5 şiş bilmeyen hanımlar için de iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Son dönemlerde de böyle inceli boncuklu patikte talep gelmişti, istenmişti. Hem de isteyen hanımların da gönlü olsun istedim. Şu şekilde hanımlar, bakın. Patiğimizi şöyle göstereyim. Tabanımız, kenarlarımız, yanı, topuk kısmı, hiçbir yerinde dikişimiz yok. Dikiş olmadığı için de ayakta gerçekten çok rahat. Bu şekilde. Çeyiz içinde çok uygun oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.